reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. Yeah. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir konuyla yine sizle beraberim. Evet, sıralamalar bitti biliyorsunuz dün gece. Gerçi dün gece diyorum ama bu videoyu ne zaman yüklerim artık. Orası ayrı konu. Crash Edit geldi bayağı bir. Bunları hangi petler üzerine geliştirmek, kullanmak mantıklı diye bir video yapayım dedim. Böyle sorular alıyorum. Ben de şöyle bir araştırma yaptım. Petlere bir göz attım. Hangisini geliştirmek işinize yarar diye düşündüm. Öncelikle kritiğe ihtiyacınız varsa geliştirilebilecek en iyi pet şu. Arachna. Ben geliştirmedim. Herhangi bir kritik peti kullanmıyorum. Ama kritiğe cidden ihtiyacınız varsa bunu geliştirdiğinizde her kademede yaklaşık 1700 kritik artıyor. Yani mavide 2200 ise buna 1700 daha ekleyin. 4000 falan oluyor sıra dışında. 5500-6000'e yakında efsanevi de oluyor. Geliştirdiğiniz zaman. Bunlar dışında hayat puanına ihtiyacınız varsa herhangi bir hayat puanı veren peti geliştirebilirsiniz. Oyun İngilizce'de kalmış bu arada. Ama anlarsınız yani ne demek istediğimi. Bunu geliştirdiğinizde de %23 oluyor efsanede. Yani ama hayat puanı o kadar önemli değil yani. Eğer sürekli tank modunda falan değilseniz pek lazım olmaz diye düşünüyorum. Bunlar dışında şunu fark ettim. Hareket hızı peti konusunda en verimli olan şu pet. Çünkü geliştirilmiş halinde %2 veriyor.
Bunlar dışında mesela bunun mavisi %5 bakın. Ya da eskiden premiumla satılan şu pet vardı. Bunda mavisi %5. Ama şu peti mavi yaptığınızda %6,5 oluyor. Yani bedavadan ya da 5 kreşerite diyelim %1,5 daha fazla. Yani bu da demek oluyor ki efsanevi de en son seviyede bu diğerinden %1,5 daha fazla olacak demek. O yüzden geliştirmişken bunu geliştirin eğer hareket hızı istiyorsanız. Şu anda normal haritalarda fazla oyalanmak bence mantıklı değil. Yani boss'a koşmak dediğimiz tabir. Bu yüzden de fazla hareket hızı eşittir daha hızlı boss'a gitmek demek olduğu için hareket hızı peti mantıklı buluyorum ben. Bunlar dışında ben hasar petini geliştirmiştim sıra dışına. Kritik hasar petini sıra dışına geliştirmiştim. Bunu çünkü kullandığımda direkt 5 oluyor. Buna göre ayarladım. Hani ben kendi karakterime göre ayarladım. Kritiği mesela yapmadım çünkü lazım değil. Ben kritik peti kullanmadan kritiği ayarlayabildim. Size lazımsa siz Arachna'yı geliştirirsiniz. Her neyse bu kritik hasar petini grupta değilken ya da grupta mage yokken kullanıyorum. Çünkü gruptaki magenin şu grup talentları sayesinde becerileri sayesinde şey oluyor. Kritik hasar 5 oluyor zaten. Mage varsa hasara geçiyorum. Böyle. Ya da işte item satarken bunu da geliştirdim mesela. Bundan da bahsedeyim. İtem satışları normalde %5 bu pet. Geliştirince işte %20'ye kadar çıkıyor. Hani bu da mantıklı. Mesela atıyorum gizemli küp var mı? Satmadığımız falan. Mesela en basitinden şu silaha bakalım. 8.61 ediyormuş. Bunu basınca 9.50 ediyor. Yani aslına bakarsanız epey bir fark oluyor yani. Atıyorum 1000 altına küp satacaksanız bunun sayesinde bu pet sayesinde 1100 altına efsane geliştirirseniz 1200 altına kadar çıkıyor fiyatı. Karlı yani. Çünkü altın da çok önemli biliyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra benim en verimli bulduğum petlerden birisi de saldırı hızı peti. Şu pet. Normalde bu petin yeşili %5 veriyor. Geliştirdiğiniz zaman, büyülü yaptığınız zaman %11 oluyor. Kış peti var bir tane biliyorsunuz. Bunun sıra dışı hali %10. Yani sadece bir kere geliştirebiliyorsunuz ve 50 kreşet istiyor. Ve vere %13 saldırı hızı veriyor. Tabii yanındaki direnç verdiği için böyle dengelemişler ama bence de mantıklı değil yani bunu geliştirmek. O yüzden saldırı hızı lazımsa şu pet. Yani küçük yırtıcı olması lazım adı. Nerede? Şu. Şuradaki bu pet. Yani hasar ben geliştirmeyi düşünmüyorum açıkçası şu an efsaneviye. Çünkü %6 hasar artışı fark edecek. Yani %6 hasar artışı da düşündüğün zaman hiçbir şey aslında. Yani atıyorum ben şuradan hesapladım. Buradaki tek fark. Tüm %14 hasar artışı bana ne veriyormuş bakalım. 2K hasar veriyor. %6 hasar artışı da 2K'da değil yani 1800. Ne oluyor? 1K'dan daha az. 700-800 hasar artışı falan. 700 ya da 800 hasar falan verecek. Düşündüğün zaman bence o kadar da bir fark yok yani. Çünkü zaten öz takıyorsun bilmem ne yapıyorsun. İşte A7 setinin %150 hasar artışını alıyorsun falan deyince o işte o 700-800 hasar hiçbir şey bence. Yani eğer tamam fazla hasar güzel görünüyor. Karakter değerlerini gösterirken havalı duruyor. Ona diyecek bir şeyimiz yok. Ya bakıyorsun 50K hasar yapmış özsüz bilmem ne. Tamam ama kritik hasar nerede? Kritik nerede? Ya da zırh nerede? Hayat puan nerede? Demek istediğim diğer değerler nerede? Saldırı hızı nerede? Ya ben burada şunu da yapabilirim mesela. Şurada mesela bir tane kritik hasar takmışım. Kritik hasarı düşürürüm. Bir saldırı hızı daha takarım. 3'e yakın olur ya da 3 olur. Ama ne anlamı var? Yani her şeyin bir dengesi olması lazım. Bu hasar konusunda da öyle. Atıyorum tamamen hasara abanırsanız ne olur? Diğer değerler eksik kalır. Demek istediğim bu. O yüzden hani hasar yüksek görünsün de diğerleri önemli değil kafasında değilim ben. Bak gördüğünüz gibi her şeyi dengeli yapmaya çalışıyorum. Gerek defans olsun, gerek direnç olsun vesaire. Kritik de dediğim gibi. Kritik bence hasardan daha önemli bir şey mesela savaşçı için. Aynı zamanda saldırı hızı. Her neyse. O yüzden hasar petini ben efsaneviye çekmeyeceğim şimdilik. Çünkü ondan önce 58 kreşeritim var. Ne yapılabilir? Şu anda 2 tane sıra dışı yaparım mesela. Bir tane de büyülüye çekebilirim yeşili. Yani o yüzden ben şu anda şöyle düşünüyorum. Şu saldırı hızını 17 yapacağım. Bakın ne oluyormuş? %23 saldırı hızı veriyor. Bayağı iyi bence. Bunu bastık. 2.93 oldu. 10 numara. Daha bunun üstüne saldırı hızı şeyi var şurada satılan. Bu Yaltepil'da mesela. Şurada olması lazım. Evet. %24'te buradan geliyor. Ne oluyoruz? 3 onu geçiyor mesela. Bayağı iyi yani. 3.15 falan oluyor. Bunun üstüne A7 seti falan ekleyince 4'e yakın yaklaşıyorsunuz. Hani 4'te zaten oyundaki saldırı hızı limiti bu arada. Öyle olunca bence ne kadar saldırı hızı o kadar iyi. Hani soloda da
Mesela atıyorum okçuyla falan partiye girdiğinizde oradan epey bir saldırı hızı geliyor. Aynı zamanda grupta bir varsa Flaman'ın verdiği %12 yerine 37.5'a çıkıyor grup yeteneğiyle. Aynen %37.5 oluyor mesela. Bayağı iyi yani. Demek istediğim hani saldırı hızı soloda da yükseltmek bence her türlü iyi. Çünkü savaşçı zaten solo daha fazla takılan biri. Ya da ben öyle diyeyim. Ben solo daha fazla takılan biriyim diyeyim. Öyle olunca saldırı hızı her türlü avantaj. Çünkü şöyle müthiş bir yeteneğimiz var. Bu yetenek sayesinde saldırı hızı ne kadar fazlaysa bundan o kadar fazla yararlanabiliyoruz. Yer kırıcını sürekli kullanabilmek adına ya da flama ve deriyi sürekli kullanabilmek adına. Her bir kritik vuruş bunu düşürüyor. Yani ne kadar kritik ne kadar saldırı hızı eşittir. Skill'leri daha fazla kullanabilmek demek oluyor. Bu yüzden saldırı hızını öneriyorum. Bunun dışında kritik hasardan verim aldım ben. Güzel yani. Yani bunu 40'a çekmek mantıklı mı bilemiyorum. Ama büyülü ya da sıra dışı yapabilirsiniz. Hani güzel kritik hasar veriyor. Şu pet mesela bir tane eski Nefertari peti var. Bu önceden, daha doğrusu şu anda sadece şey veriyor. Bosslarda %25 veriyor. Yani artı 25 veriyor. Bu mesela ben bunu sıra dışına çektiğimde her yerde 30 veriyor. Bunun dışında hareket hızı dedik. Şu pet en verimlisi. Ya bu peti elde etmeden bence kara şeritleri hareket hızı petlerine harcamayın. Diğer hareket hızı petlerine. Çünkü şu anda oyundaki en verimli olan bu. Çünkü diğerleri 0.50 veriyor yeşilinde. Şu bir pet daha olması lazım mesela. Şu da aynı şekilde. Bunun yeşili 0.50 gibi. Hatta dükkanda vardır, göstereyim. Yani 0.50 gördüğünüz gibi. Ama bunun yeşili yani aynı seviyedesi %2. O yüzden bunu da bir tane geliştiriyorum. Hareket hızı lazım olduğunda bunu kullanacağım. Kaldı 28. Şu an şimdilik zaten bir tane EFSO yapamıyorum. Sadece bir tane sıra dışı yapma hakkım var. Ama onu da şu anda harcamayı istemiyorum. Neden diyecek olursanız. Belki şunu sıra dışı yapabilirim. Faydası olabilir. Şu anda gelecek yamada yeni petler geleceği söylendi. Pet eritme olayları falan filan. O yüzden Kredi Şerit'in bir kısmını ayırmak mantıklı geliyor bana. İleride çünkü acil lazım olduğunda kullanabilmek adına. O yüzden şimdilik Kredi Şerit'leri biriktiriyorum. Hemen bakalım başka neler varmış geliştirebilmek adına. Öfke yani mana diyelim. Bence pek mantıklı değil. Yani efsane yapınca artı 20 verecek. Hani bunun yerine saldırı hızı ya da hasar ya da şu pet, kritik peti her türlü daha karlı. Bunlar dışında hemen bakıyorum. Neymiş mesela? Direnç veriyor. Bak şu pet de fena değil aslına bakarsanız. Direnç ihtiyacınız varsa tanklar için ya da haritada zorlanıyorsanız diyelim. Ama sadece benim tahminim tankların işine yarar bu pet. Yani EFSO'da %23 direnç veriyor. Bonus. Güzel. Onun dışında defans için şu pet var. Bu da geliştirilebilir, kullanabilir. Herhalde 3, 8, %12 falan veriyor galiba EFSO'sunda. 11 ya da 12. İkisinden de hem zırh hem direnç. Bu da olabilir. Tank için. Yani tank modu için. Kalkanlı savaşçıdan bahsediyorum. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Şu pet var. Ha bak bu arada saldırı hızı açısından şu petten hemen bakalım daha mı iyi acaba? %2 veriyormuş. Geliştirince %8 oluyor. 6 fark var. Bu kaç oluyordu acaba? Şurada mı satılıyordu? Yeşil yırtıcı burada. Yırtıcı burada yok. Herhalde premium tüccarının olması lazım. Evet. Bak %5 veriyor bu temelde. Hani bu daha iyi diyebiliriz. Sanırım anlatacaklarım bu kadar petler konusunda. Kara şeritler nereye harcanabilir sorusuna cevap vermeye çalıştım. Bundan bahsettik. Bu arada hayat puanı üzerine herhangi istediğiniz görünüşü hoşunuza giden herhangi bir pet olabilir. Çünkü hepsi %5 veriyor temelinde, yeşilinde. Yani efsanede hepsinin değeri aynı. O yüzden görünüşü en hoşunuza gideni geliştirebilirsiniz. Eğer hayat puanı istiyorsanız tabii. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz.